Tarihi Osman Ağa Camii'nden çıktık, sola döndük. Bu bina Süreyya Operası olarak biliniyor. Buraya geldiğinde daha Avrupa kentinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Evet, şaka bir yana Boğa heykelinin önündeyiz. Yani 2 saatte Kadıköy ve Üsküdar bölümüne hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz manzara ünlü Kız Kulesi'nin manzarası. Hakkında birçok rivayet var. Belki bunların bir kısmını da duymuş olabilirsiniz. Boğaz'la Marmara'yı birleştiren noktada buluşuyor. Bir kaya parçasının üzerinde ve şu an bulunduğumuz kaya parçalarına da 180 metre mesafede. İstanbul turuna İstanbul'un en önemli noktalarından bir tanesine başlamak istedik. Buraya gelin, kayalıkların üzerinde oturun ve Kız Kulesi'ni seyredin. Şimdi gelin, 2 saatte Kadıköy ve Üsküdar turumuz devam etsin. İstanbul'un en güzel semtlerinden bir tanesindeyiz. Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilinde yürüyoruz. Sol tarafımız Kız Kulesi. Yani bundan daha güzel manzara herhalde bulamayız. Bu yolun karşı tarafındaki o camilerin olduğu yerde sanırım. Sanmıyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada çekebiliyor musun bilmiyorum. Kız Kulesi'nin hemen arkasında da Galata Kulesi'ni görüyoruz karşıda. İki saatte şehir formatlarımızın farklı bir versiyonundayız. İstanbul'u geziyoruz. Şu an gayet keyifli gidiyor. İkinci bölümde ne yaparız bilmiyorum. Bağcılar'ı gezeceğiz sizin için. Sonra Yenibosna. Oradan Soğanlı. Üsküdar'da gezimiz devam ediyor. Hadi gelin. Şu anda İstanbul Oyuncak Müzesi'nin önündeyiz. Burası 23 Nisan 2005 yılında Suna Yakın tarafından kurulmuş ve içeride 1700'lü yıllardan günümüze kadar oyuncak tarihinin güzide eserleri var. Benim her geldiğimde etkilendiğim bu müzeye, yani Oyuncak Müzesi'ne İstanbul'a geldiğinizde, Kadıköy'ü ziyaret ettiğinizde mutlaka ziyaret noktalarınızdan bir tanesi olmasını tavsiye ediyoruz. Şimdi gelin bir sonraki durağımıza doğru devam edelim. Şehirlerin en güzel yerlerinde yine tek başıma gezime devam ediyorum. Bugün nerede miyiz? Bugün Kadıköy'ün en meşhur caddelerinden bir tanesinde, yani Bağdat Caddesi'ndeyiz. Şu anda Bağdat Caddesi'nin orta yerlerinde bir yerdeyiz. Fazlaca trafik olan bir bölge. Şöyle size bir yandan da göstereyim. Bir yandan da yürüyelim. Kadıköy deyince tabii akla ilk gelen yerlerden bir tanesi Bağdat Caddesi olduğu için burayı da size göstermek, tanıtmak istedik. Buraları, özellikle Bağdat Caddesi akşamları çok hareketli oluyor diye biliyorum. Şu anda da zaten trafikten anlayacağınız üzere bir sürü mekanın sağlı sollu olduğu bir noktadayız. Kadıköy'de bir yere giderken zaten mutlaka Bağdat Caddesi'ne uğruyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. En önemli noktalardan birisine doğru. Kadıköy'de 2 saat gezimiz devam ediyor. Şu anda Anadolu yakasının İstiklal Caddesi'ndeyiz. Yani Bahariye Caddesi'ndeyiz. Burası çok tarihi bir cadde. Hemen şurada gördüğünüz bir bina var. Krem rengi. Sanırım krem o. Bu bina Süreyya Operası olarak biliniyor. 1927 yılında inşa edilmiş Süreyya Operası. Anadolu yakasının 1. diğer yakanın ise 6. opera binası burası. Zamanında en çok sinema olarak kullanılmış. Günümüzde şu anda tarihi bir opera binası olarak geçiyor. Hatta zaman zaman da burada etkinlikler olduğu da biliniyor ama şu an Covid'den dolayı evet, güzel manzara ile birlikte şu anda Covid'den dolayı bina kapatılmış durumda. O yüzden size içini gösteremeyeceğiz. Şimdi Kadıköy'ün en ünlü yerlerinden bir tanesine gideceğiz. Yani Boğa heykelinde görüşmek üzere. Bahariye Caddesi hem çok canlı hem de çok kalabalık bir bölge. Özellikle sağlı sollu bir sürü işletmenin olduğu bir bölge. Hem yemek hem de alışveriş için uğrak bir nokta. Aynı zamanda Kadıköy'ün de merkezi yerlerinden bir tanesi. Bir yandan da yürüyelim. Alo. Evet, şu an Boğa heykelinin önündeyim. Evet, şaka bir yana Boğa heykelinin önündeyiz. Yani burası Kadıköy'deki en kritik buluşma noktalarından bir tanesi. Arkadaşlarınızla buluşacaksanız eğer Boğa'nın önündeyim demeniz yeterli. Boğa'nın bir de çok ilginç bir hikayesi var. Büyük ihtimalle çoğunuz daha önce bu hikayeyi duymadınız. Bunu iddia ediyorum. Şimdi hemen size kısaca okuyacağım. Bunun asıl adı Dövüşen Boğa heykeli.
Farklı rivayetler olsa da özet olarak bu heykeli ilk olarak 1860'larda Paris'te Fransız bir heykeltıraş tarafından Fransızların Almanları yendiği savaşı simgelemek için yapılmış, gücü simgeliyor. Ancak 1870'lerde bu sefer Almanların Fransızları yenmesiyle Almanya'ya gidiyor. Sonrasında Alman İmparatoru tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne, onlar da Enver Paşa'ya hediye ediyor. Birinci Dünya Savaşı sonunda Enver Paşa'nın yurt dışına gitmesiyle birlikte heykel Enver Paşa'nın sarayının bahçesinde unutuluyor. Bundan yaklaşık 50 yıl kadar sonra Taksim'de Hilton Otel'in bahçesine, sonrasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın önüne ve daha sonrasında Taksim Gezi Parkı'na taşınıyor. Sonrasında 1970'li yıllarda Kadıköy Belediyesi'ne taşınıyor ve burada yaklaşık 20 yıl kaldıktan sonra şimdiki 1990'lı yılların başında şimdiki yerini alıyor. Yani şu anda sadece 21 yıldır burada. Birçok insan Kadıköy'e geldiğinde boğa heykelinin önünde fotoğraf çekiniyor. Bunları paylaşıyor sosyal medyadan. En başta dediğim gibi Kadıköylülerin buluşma noktası olan boğa heykelinden bir sonraki durağımıza doğru devam ediyoruz. Kadıköy'ün ara sokaklarındayız. Arkamızda görmüş olduğunuz çok başarılı bir grafiti çalışması. Aynı zamanda şurada da bir tane var. İyilik her zaman her yerde diyor. Kadıköy bu anlamda gerçekten özel noktalardan bir tanesi, özel ilçelerden bir tanesi. Yaşamayı çok istediğim ilçelerden bir tanesi. Hareketli sokaklarda devam ediyoruz. Şimdi Rıhtım'a doğru gidelim. Rıhtım diyebildim mi? Şimdi Rıhtım'a doğru gidelim. Orada gezmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Ondan sonra devam edeceğiz. Hadi gidelim. Aynı zamanda bir tarihi bir kent burası. Şu an görmüş olduğunuz cami tarihi Osman Ağa Camii. 1603-1617 yılları arasında Osman Ağa tarafından yaptırılmış. Hemen Kadıköy'de Boğa heykelinden aşağıya Rıhtım'a doğru inerken solunuzda göreceğiniz bir cami. Bir dakika. Evet, bu arada küçük bir bilgi veriyorum karşıdan karşıya geçerken. Babüsade Ağası Osman Ağa tarafından yaptırılmış. Seni yine öne alıyoruz. Teşekkürler. Babüsade Osman Ağa Camii tarafından yaptırılmış. Osman Ağa Camii'ndeyiz. Tarihi Kadıköy Çarşısı'ndayız. Sağlı sollu birçok restoran, alışveriş yeri, arayabileceğiniz, bulmak istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir yer aslında burası. Buraya geldiğinizde gerçekten bir karın acıkması yaşıyorsunuz istemsiz. Şu an her şeyden yiyesim var. Şeye doğru çıkıyoruz. Tarihi Osman Ağa Camii'nden çıktık, sola döndük. Çarşının içerisinden Ayıya Kilisesi'ne doğru gitmeye çalışıyoruz. Sağa dönmemiz lazım galiba. Karşıdaki manzarayı gördün mü? Çok güzelmiş. Hagia Ephemia Rum Ortodoks Kilisesi burası. Burayla ilgili verebileceğim size bilgim yok. Ama araştırabilirim, inanıyorum. 1694 yılında yapılmış tarihi bir kilise burası. Hemen arkamızda. Tarihi Kadıköy Çarşısı'nın içerisindeyiz. Şu an bir yandan da gezmeye devam ediyoruz. Hareketli sokaklar buralar. Şimdi bir sonraki durağımız olan Akmar Kadıköy sahaflarına gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım. Bu arada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Akmar değil mi? Evet. Akmar Kadıköy kitap sahafları aslında eskiden özellikle 1980'li yıllarda CD gibi, kaset çalar gibi şeylerin satıldığı noktaymış. Hatta çok işlek, çok önemli bir noktaymış o zamanlarda. Halen daha böyle ama şu an günümüzdeki işleyişi biraz daha farklı. Şu anda günümüzde kitap severlerin ve öğrencilerin gidip kitap aldığı, kitap okuduğu bir noktaya dönüştürülmüş. İnternette yer alan bilgiler bu şekildeydi. Şimdi gelin pasajda görüşelim. Geldik, şu an Akmar Pasajı'ndayız. Şimdi içeriği biraz gezeceğiz. Bakalım ne var ne yok. Kadıköy'e geldiğinizde sokak aralarında gezerken şunu hissediyorsunuz. Daha önce yurt dışına çıkmış olan izleyicilerimiz varsa en azından fark edebilirler. Daha böyle, ya bizim ülkemiz de zaten oldukça güzel bir ülke ama buraya geldiğinde daha Avrupa kentinde gibi hissediyorsunuz kendinizi. Daha böyle ne bileyim, daha önce gördüğüm şehirlerden, ülkelerden söyleyebilirim mesela. Amsterdam ruhu var.
Bak mesela karşıdaki şeyi gösterebiliriz. Yani biraz daha böyle uçlarda yaşayabiliyorsunuz gününüzü. Farklı görüntüler görebiliyorsunuz. Daha marjinal bir ilçe aslında. Yani İstanbul'un standartlarının biraz üstünde. Daha marjinal bir yapısı var buranın. Bunu sıkça gördüğümüz, karşılaştığımız dövme dükkanlarından. Ondan sonra ben daha önce buraya sadece puzzle almak için gelmiştim mesela. Sadece puzzle yapan ve puzzle satan bir firma var buralarda bir yerde. Araştırıp bulabilirsiniz. Ya bu tarz böyle ilginç şeylere ihtiyacınız olduğunda biraz daha farklı hobi anlamında Kadıköy genelde bunların başında geliyor. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Başta ne diyor? Gerçekten evrenin sırrını arıyorsanız benim yaptığım gibi sayılara gelin diyor. Ordinarius Profesör Doktor Cahit Arf sözünü asmışlar. Bu da yine normalde çok sık rastlamayacağımız ama güzel şık manzaradan bir tanesiydi. Şu anki yolumuz, güzergahımız Barış Manço'nun evine gidiyoruz. Tarihimizin önemli insanlarından bir tanesi. Hemen şurada sol üst köşede de onunla ilgili bölümü izleyebilirsiniz. Çok güzel bir bölüm yapmıştık ölüm yıl dönümünde. Barış Manço'ya ithafen. İzlemenizi tavsiye ederim. Niye ediyorum? Çünkü ben çaldım, ben söyledim. Tarihi yerlerden bir tanesine geldik. Daha doğrusu önemli noktalardan bir tanesindeyiz Kadıköy'de. Moda sahiline çok yakın bir noktada. Burası Moda 81.300. Çocukluğumda sıkça duyduğum bir rakamdı bu. Bir sayı. Barış Manço halkla o kadar bütün bir insandı ki ne adresini vermekten ne de bunu deklar etmekten hiçbir zaman sakınca duymamıştı. Halka yakın, halkın içinden bir isimdi kendisi. Hemen arkamızda yaşamış olduğu ev var. Kendisini 99 yılında üzücü bir şekilde kaybettik. Gerçekten efsane isimlerinden bir tanesiydi Türkiye'nin. Efsane sanatçılarından bir tanesiydi. Ben daha önce evini gezme fırsatı buldum. Çok güzel değerlendirilmiş gerçekten. Bütün yaşanmışlıklarıyla birlikte içeride her şey bir sergileniyor. Kesinlikle buraya geldiğinizde, şu an pandemi nedeniyle kapalı. Buraya geldiğinizde kesinlikle gezmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Aşağıdaki stüdyosundan işte kapının önünde şu an garajını görüyoruz mesela. Yine kapalı olmakla birlikte geldiğinizde burada bir tarihi kiliseyle de karşı karşıyasınız. All Saints Moda Kilisesi diyor. Yine pandemi nedeniyle kapalıymış. Güzel bir sokak burası. Yani uğramalısınız. Buradan hemen aşağı doğru devam ettiğinizde de Moda sahiline gidiyorsunuz. Sizin için şimdi gidip Moda sahiline kısa bir tur atacağız. Oradan sonra ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Sonrasına sonra bakarız. Hadi gidelim. Bu tarz manzaralarla karşılaşmanız da zaten dediğim gibi çok zor değil. Çünkü ilginç bir semt burası. Her şeyi bulmanız mümkün. Avrupa'dan bir kent görüntüsü de var. Aynı zamanda bambaşka Anadolu'nun Anadolu'da bir şehirde köy hayatı yaşayabilirsiniz. Burası sanırım bir inatçı arsa sahibi tarafından bu şekilde korunma kararı alınmış. Şık duruyor, güzel duruyor. İyi fikir yani. Bu inatçıkça her kimse bence aynen devam etmeli. Muhteşem bir manzara. Şimdi Moda sahile doğru devam ediyoruz. Görüşürüz gençler. Afiyet olsun. Moda sahilinde yürüyüşümüz devam ederken küçük de bir bilgi vermek istedik. Biliyorsunuz bir süredir şehir şehir Türkiye'yi geziyoruz. 2 saatte Türkiye formatı altında. Hazır İstanbul'a gelmişken ne yapalım dedik. İstanbul bir bölümde yetişmez dedik. Her semti ayrı güzel dedik. O yüzden semt İstanbul'u gezelim dedik. Adını da semt İstanbul mu koysak? Şimdi mi karar vereceğiz buna? Yani olabilir, anlık. Bu riski alıyor musun? En sevdiğim, risk alıyorum. Semt İstanbul'a 2 saatte semt İstanbul'a hoş geldin. Bu olmadı. Söylemesi biraz zor sanki. Semt olmuyor lan. Semt İstanbul'a hoş geldiniz. Çok güzel manzaralarla semt İstanbul turumuz devam ediyor. Son durağımıza yaklaştık. Kadıköy sokaklarında gezerken bir sürü tarihi şeyle karşılaşmanız mümkün. Marif Koleji'nden Kadıköy Anadolu Lisesi'ne. Yani şu anda İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nin önündeyiz. Burada da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Bunu sizin için okumak istedik. Eğitimdir ki bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır.
veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. Kadıköy Anadolu Lisesi ülkemizin önemli liselerinden bir tanesini de sizin için göstermek istedik. Şimdi devam ediyoruz. Gelmişken size Müjdat Gezen Tiyatrosu'nu da göstermek istedik. Bir yandan yürüyelim. Tarihimiz için önemli tiyatrocuların eserlerini sergilediği bir tiyatro. Müjdat Gezen Tiyatrosu. Burası arka girişi. Normalde gelmek için girdiğinizde ön taraftan girmeniz gerekiyor. Biz zaten kapalı olduğunu bildiğimiz için ön tarafa geçmedik. Devam ediyoruz. Şu anda Serasker Hasan Rıza Paşa Çeşmesi'nin önündeyiz. Bu çeşmeyi geçerken gördük. Açıklamasında şöyle diyor: son dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yapılmış en güzel çeşme örneklerinden bir tanesi. Size de göstermek istedik. Serasker Osman Paşa Rıza Çeşmesi. Galiba doğru söyledim. Zaten size söylerken de tabeladan bakmam gerekmişti. Şimdi devam ediyoruz. Aslında burayla ilgili şu an için söylenebilecek çok bir şey yok. Ama normal şartlarda burası oldukça işlek bir cadde. İsmi Barlar Caddesi. Birçok mekan görüyorsunuz sağlı sollu, uzun bir cadde. Şu anda tabii pandemiden dolayı hepsi kapalı olduğu için çok sakin bir caddede yürüyüş yapıyormuş gibi. Hatta şu anda Kadıköy'ün en sakin caddesindeyiz gibi hissediyorum. Devam edelim.